Bugün hepimizin hayatını değiştiren, temiz ve sınırsız bir enerji kaynağını konuşacağız. Güneş enerjisi. Peki hiç düşündünüz mü? Güneş enerjisi fikri nasıl ortaya çıktı? Bu teknoloji nasıl bulundu ve nasıl gelişti? Aslında insanlar binlerce yıl önce bile güneşin gücünden yararlanıyordu. Ama nasıl oldu da bu eski bilgiler bugün elektrik üreten yüksek teknolojili panellere dönüştü? Bu videoda antik çağlardan uzaya kadar uzanan inanılmaz bir yolculuğa çıkacağız. İlk güneş pilleri nasıl icat edildi? Kimler bu teknolojinin gelişmesine öncülük etti? Ve gelecekte bizi hangi yenilikler bekliyor? Hepsi ve daha fazlası için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Güneş enerjisi, güneşten gelen ışınımın elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülmesi sürecidir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en sürdürülebilir ve temiz enerji formlarından biridir. Son dönemde güneş panellerine olan ilgi arttı. Fosil yakıtların tükenmesi, insanların karbon salınımının azaltılmasına önem vermesi ve enerji bağımsızlığı açısından güneş enerjisi büyük öneme sahip. Artık insanlık güneş panellerini evlerinde, fabrikalarda, elektrikli araçlarını şarj etmede ve hatta uzay araştırmalarında kullanıyorlar. Peki antik dönemlerden günümüze güneş enerjisi hangi amaçla kullanılmış bir bakalım. Güneş enerjisini kullanma fikri modern bir icat gibi görünse de aslında antik çağlara kadar uzanır. Antik Yunan ve Roma'da evlerini güneşe göre inşa ederek doğal ısıdan yararlanıldı. Roma hamamlarında ise suyu ısıtmak için güneş ışığını kullandılar. Efsaneye göre Arşimet M.Ö. 212 yılında Roma gemilerini yakmak için bronz aynalarla güneş ışığına odakladı. Çinliler kış aylarında evlerini sıcak tutmak için güneş ışığını kullanmayı planlayan ilk uygarlıklardan biriydi. Eski Mısırlılar da tarımsal sulamada güneş ışığını kullandılar. Şimdi bir de güneş panelleri ne zaman ortaya çıktı ve bu konudaki bilimsel keşifler nelermiş onlara bakalım. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren fotovoltaik teknolojisinin keşfi 19. yüzyıla dayanır. 1839 yılında Edmund Becquerel fotovoltaik etkiyi keşfetti. Işığın belirli malzemeleri çarpmasıyla elektrik akımı ürettiğini buldu. 1876 yılında William Girlish Adams ve Richard Day, selenyum atomunun güneş ışığına maruz kaldığında elektrik üretebildiğini keşfettiler. İlk güneş pilini 1883 yılında Charles Friis geliştirdi. Ancak verimi yalnızca %1 civarındaydı. Charles Friis'ten tam 71 yıl sonra 1954 yılında Bell laboratuvarları modern silikon tabanlı güneş hücrelerini icat etti. Bu hücreler yaklaşık %6 verime sahipti. Bu keşifler günümüzde kullanılan güneş panellerinin temellerini attı. 1960'larda NASA, güneş panellerini uzay araçlarına güç sağlamak için kullanmaya başladı. Buna örnek olarak 1958'de fırlatılan Vanguard 1 uydusu, güneş enerjisini kullanan ilk uydu olarak gösterilebilir. 1970'lerde petrol krizi güneş enerjisine olan ilgiyi arttırdı. 1973 yılında petrol ihraç eden Arap ülkeleri Yom Kippur Savaşı'nda ABD'nin İsrail ordusuna destek vermesine karşılık olarak petrol ambargosu uyguladılar. Bu da ülkelerin alternatif enerji kaynakları arayışına girmesine sebep oldu. 1977'de ABD hükümeti ulusal yenilenebilir enerji laboratuvarını kurarak güneş enerjisini desteklemeye başladı. 1980'ler ve 90'larda güneş panellerinin üretim maliyetleri düşmeye başladı. İlk ticari ölçekli güneş santralleri kuruldu. Günümüzde güneş panellerinin verimi %20-25 seviyelerine ulaştı. Çift taraflı paneller ve ince film teknolojileri geliştirildi. Güneş enerjisi maliyetleri %90 oranında düştü. Artık güneş enerjisi sektörü çok daha hızlı gelişiyor. Yapay zekanın da gelişmesiyle beraber akıllı şebekelerle enerji üretimi çok daha verimli çalışıyor. Hatta ben araç şarj istasyonlarının çatısını güneş panelleriyle kaplayan ve tüm araç elektrik ihtiyacını panellerden karşılayan insanlar gördüm. Fakat güneş enerjisi büyük bir potansiyele sahip olsa da yaygınlaşmasını zorlaştıran bazı engeller var. Örneğin güneş her zaman parlamadığı için enerjiyi verimli şekilde depolamak gerekiyor. Pil teknolojileri henüz tam anlamıyla yeterli değil. Bu nedenle enerjiyi depolamak hala bir sorun olarak önümüze çıkıyor. Yine güneş panelleri uzun vadede karlı olsa da başlangıç yatırımları bir hayli yüksek. Ve işte böyle. Antik medeniyetlerden günümüzün yüksek teknolojili güneş panellerine uzanan inanılmaz bir yolculuğa çıktık. Bugün güneş enerjisinin nasıl keşfedildiğini, nasıl geliştiğini ve gelecekte bizi nelerin beklediğini öğrendik. Peki ya siz? Sizce güneş enerjisi gelecekte fosil yakıtların yerini tamamen alabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, böyle içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güneş gibi parlak kalın.